Almanya'da bir Türk şehitliği olduğunu ve 5 farklı Avrupa ülkesinde Türk köyleri olduğunu biliyor musunuz? Hatta bu köylerden birinin adı Türkiye. Mülkiyeti Türkiye'ye ait olmasa da Avrupa topraklarında var olan Türk köylerini anlatmaya çalışacağım. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağılmış olan bu köylerde gerçekten de Türk gibi yaşayan, festivaller düzenleyen Avrupalılar var. Hollanda, İspanya, İtalya, Belçika ve Almanya'da sevgi bağlarıyla kurulmuş Türk köyleri var. Şimdi gelin sınırları aşalım ve Türkiye'nin toprağı olmasa da Avrupalıların Türk gibi yaşadığı Türk köylerini anlatmak için size yardımcı olayım. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Rotamıza Belçika'dan başlayalım. Atatürk resimlerinin açıldığı bu yer Belçika'daki Türk köyüne ait. Sadece bu kadar da değil. Ay yıldızlı bayrağımızı logosunda kullanan futbol kulüpleri bile var. Belçika'nın Faymonville köyüne Türk köyü denmesine ilişkin çeşitli rivayetler bulunuyor. Bir rivayete göre köylülerin Haçlı seferlerine katılmayı reddettikleri iddia edilirken bir başka rivayete göre Osmanlı'ya karşı kilisenin koyduğu vergileri ödemeyen köylüler Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle Türk olarak adlandırıldı. Daha ilginci ise burada yaşayan insanlar 716 yılında Emblive Savaşı'nda Hristiyanlara karşı Türklerin yanında yer alırlar. Bundan dolayı da çevre köyler tarafından Türk olarak adlandırılıp dışlanırlar. Köyün merkezinde mermer üzerine oyulmuş ay yıldızlı bir bina mevcut. Yaşasın Türkiye ve Yaşasın Faymonville adlı bir şarkının varlığından bahsediliyor. Buna dair resmi bir şey bulamasam da köyün futbol kulübü ay yıldızlı logosuyla amatör ligde mücadele etmeyi sürdürüyor. Fakat bu köy bölgedeki tek Türk köyü değil. Belçika'nın komşusu Hollanda'da da Türk köyü var. Hatta adı bile Türkiye. Hollanda'nın Belçika sınırındaki Zeeland bölgesinde Türkiye yolu levhası dikkat çeker. Oysa bu yol Türk topraklarına uzanan bir yol değil. Ki kaldı ki yolda biraz daha ilerlerseniz karşınıza bu sefer Türkiye levhası çıkacaktır. Evet, bu şirin Hollanda köyünün adı Türkiye. Bayrağımız dalgalanıyor ve elçiliğimiz bile mevcut. Fakat köyün adı Türk olmasına rağmen köyde yaşayan herkes Hollandalı. Yani bu köyde de hiç Türk yaşamıyor. Ama yine de diğer köylerde olduğu gibi bu Türk nüfusu olmayan Türk köyündeki bazı evlerin kapılarında bulunan levhalarda ne mutlu Türk'üm diyene ve hoş geldiniz yazıyor. Köyün Türklüğe yönelik adımları bu kadarla kalmıyor. Mesela duvarlarda Osmanlı padişahlarına ait tablolar var. Peki Hollandalıların Türk sevgisini besleyen şey ne diyecek olursanız bunu açıklamak için 1500'lü yılların sonlarına yolculuk etmemiz gerekiyor. Rivayetlere göre Hollanda ve İspanyollar 1600'lü yılların başında savaş içindeler ve İspanyolların elinde esir bulunan 1500 kadar Türk Hollandalıların yardımıyla esaretten kurtuluyor. Hollandalıların bu iyiliğini karşılıksız bırakmamak isteyen Türkler kendilerini kurtaran bu insanlara kıyafetlerini ve flamalarını hediye ediyor. 3 hilalli Osmanlı flamalarını gemilerine çeken Hollandalıları gören İspanyollar Osmanlı buraya donanma göndermiş diyerek geri çekiliyor. Böylece Hollanda belki de büyük bir istiladan kurtuluyor. O günlerin anısına Hollanda kendi sınırları içerisinde bir köye Türkiye adını veriyor. Yıllar sonra bu köye gelen ilk Türkse rahmetli Barış Manço oluyor. Hatta Manço 7'den 77'ye adlı programının bir bölümünü de burada çekiyor. O bölümde konuk ettiği kişi ise yıllar sonra tarihçi arkadaşıyla beraber köyün adının neden Türkiye olduğuna dair az önce anlattıklarıma benzer bazı bilgiler paylaşıyor. Hollandalı tarihçi Arco Willebeurs'e göre 1600'lü yıllarda Prens Moritz İspanya'ya karşı Osmanlı'dan yardım ister. Gelen cevapta asker gönderme yerine Osmanlı flamasının kullanılması önerilir. Gemilerdeki flamaları gören İspanyollar Osmanlı'dan çekinerek geri döner. Bir diğer rivayet ise şöyle aktarılır. 1600'lerde İspanyollar ve Osmanlı savaşıyordu. Hollanda da burada İspanyollarla savaş halindeydi. Bizde bir deyim vardır. Türkleri papadan daha çok severim deriz biz. İspanyollar Katolikti. Hollandalılar ise Protestan. Biz Türkleri Katoliklerden üstün tutuyoruz. Askerlerimiz de bu yüzden İspanyollara inat buraya Türkiye adını vermiş olabilir. Bölgedeki Osmanlı izleri bununla da sınırlı değil. Türkiye adlı köye sadece 15 dakika uzaklıktaki Saint Anna Termuden adlı kasabanın da Osmanlı ile ilgili bir öyküsü var. Burada da hiç Türk yok. Ancak sakinlerine Türkler deniliyor. Yine 1600'lü yıllarda bölge halkı zor durumdaki bir Osmanlı ticaret gemisine yardım etmiş. Gemidekiler padişaha durumu anlatınca padişah bu halkı İstanbul'a davet etmiş. Davete icabet eden Hollandalılara gümüş bir hilal hediye edilmiş ve daha sonra kasaba sakinleri bu hilali kasabanın armasına dahil etmiş. İşte o gün bugündür köyün halkı Hollanda'nın Türkleri olarak bilinir. Elbette rivayetler çeşitli.
Ancak gerçek olan bir şey varsa o da Avrupa'nın göbeğindeki Türkiye adlı köyün ve yanı başındaki kasabanın Türk izleri taşıdığı. Gönüllü Türkiye elçisi Sturm, üst düzey bir yetkilinin gidip köyü ziyaret etmesini bekliyor. O yüzden hızlıca beni 100.000 abone yapmamız gerekiyor. Ki hemen gidip etraflıca ve detaylıca köyü tanıtayım. Hala abone olmadıysan bekliyorum. Oldun mu? Tamam. Şimdi sıra dışı bir yere gidiyoruz. Almanya'da Türk şehitliği olduğunu biliyor muydun? Kişisel olarak en dikkatimi çeken olay Almanya'da bulunan şehitliğimiz. Almanya'nın başkenti Berlin'de 200 Türk askerinin edebi uykusunda bulunduğu arazide şehitlik, cami ve anıt bulunuyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Berlin Türk Şehitliği, Prusya Krallığı'nın Osmanlı Devleti'ne bir armağanıdır diyebilirim. Dostluğun ve müttefikliğin nişanesi olarak bu topraklar 1711 yılında Osmanlı'ya armağan edildi. Osmanlı'nın Almanya'daki ilk elçisi olan Giritli Ali Aziz Efendi burada vefat edince naaşı Osmanlı'ya gönderilememiş. Bu sebeple Prusya Kralı 3. Frederick defin için bir arazi temin etmiş. Giritli'nin yerine gelen yeni Osmanlı elçisi Mehmet Esat Efendi de buraya defnedilmiş. 1. Dünya Savaşı'nda müttefik olduğu için bazı yaralı Osmanlı askerlerinin tedavisi Berlin'de yapılır. Tedavi sırasında vefat eden askerlerimiz buraya gömülünce mezarlığa şehitlik dendiği ifade edilir. Sıradaki durağımız ise İtalya'da. İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan 2600 nüfuslu Moena köyü Türk köyü olarak bilinir. Yerleşim alanının meydanında Ay yıldızlı kaide üzerinde bir Yeniçeri büstü bulunur. Sadece bu kadar da değil. Bu köyde her yıl 19-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Festivali kapsamında insanlar Türk geleneklerine uygun kıyafetlerle sokaklara çıkıyor ve ay yıldızlı bayraklarımızı sallıyorlar. Fakat köyde yaşayan insanların neredeyse hiçbiri Türkçe dahi bilmezken köyün ortasında bulunan Türk heykelini göstererek onunla gurur duyuyorlar. Peki kim bu Türk? İtalyanlar onu neden bu kadar seviyor? İkinci Viyana kuşatması dönüşünde Osmanlı ordusunda bulunan bir Yeniçeri Moena köyüne sığınır. Bu rivayetlerde askerin İtalya'ya sığınma sebebi belirtilmemiş olsa da bazı kaynaklara göre Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam cezası verdiği Balaban Hasan adlı asker Yeniçeri ağasının yardımıyla kaçarken Moena'ya denk gelmiş. Donmak üzereyken köye varmayı başaran Yeniçeri'ye burada bir kadın sahip çıkmış ve onu sağlığına kavuşturmuş. Yeniçerimiz İtalyanca, Almanca ve Rusça bilmesinin dışında çok da güçlü olması sebebiyle köye hızlı adapte olmuş ve aynı zamanda Osmanlı kültürüne bağlı yaşam tarzını sürdürmüş. Balaban Hasan zamanla köyün yerlisi tarafından El Turkoğlu lakabıyla anılmaya başlanmış. Öte yandan bir süre sonra çalışkanlığıyla köyün zenginlerinden birisi olduğu da rivayetler arasındaki yerini almış. Ama onu popüler kılan şey zenginliğinden ziyade cesareti ve lider rolü oluşuymuş. Moena'yı yağmalamaya kalkan Alman derebeyleri bizim namı değer El Turko'yu karşısında bulmuşlar. Köylüleri bu ağır vergiye karşı örgütleyen Balaban, Dükalığın halktan istediği haksız vergilere karşı köyü ayaklandırır ve korur. El Turko'dan güç alan köy halkı Augsburg Dükalığına karşı direniş gerçekleştirir ve Balaban zaman içerisinde vergi sistemini halkın lehine çevirmeyi başarır. İşte bu direnişin hatırına Moena'daki İtalyan halkı her yıl Ağustos ayında El Turco için anma adına vefa töreni düzenliyor. Festival kapsamında köyün her yeri Türk bayraklarıyla donatılırken çocuklara Türk bayrağından yapılan kıyafetler giydiriliyor. Gençler Yeniçeri kıyafetleriyle volta atıyor ve kasabanın en yaşlısı sultan kıyafetleri giyerek Osmanlı hükümdarını sembolize ediyor. Hatta belediye başkanı bile bu törenlere Türk kıyafetleriyle katılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu törenlerde resmi olarak yer almasını çok isterim. Bu ne kadar mümkün bilemesem de en azından Moena ve Türkiye arasındaki kültürel iletişimin güçlendirilmesi için adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. İmkanınız varsa İtalya seyahatlerinize bu köyü muhakkak ekleyin. Özellikle Ağustos ayında burada olmak her Türk'ün tüylerini diken diken edecektir. İspanya ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Yani elbette Türkler olarak bilinen Deportivo La Coruña taraftarı ve La Coruña halkı. Onları bu listeye dahil etmezsem olmazdı. Herkesin bildiği üzere Deportivo'nun lakabı Los Turcos'tur. Maçlarında Türkiye diye anonslar atar ve Türk bayrakları açarlar. Bu lakabın geçmişi ise rekabete dayanıyor. Celta Vigo ile Deportivo iki komşu şehrin takımlarıdır. Olay yine tarihe bağlanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'e hükmettiği sıralarda Avrupa'nın yarısına sahip dünyanın en büyük Hristiyan devleti olan İspanya'yı yaptığı baskın ve savaşlarla sarsıyor ve bu durum İspanyolların hoşuna gitmiyordu. Barbaros Hayrettin'e Galicia bölgesindeki İspanyollardan bazıları yardım etti. İşte Vigo halkı bu yardımı ihanet olarak yorumladığı için La Coruñalılara Türkler adını takmışlar. Buna karşılık La Coruña halkı Celta Vigolulara ise Portekizlilere yakınlıkları sebebiyle hain manasına gelen Portekiz'de yakıştırması yapsa da Los Turcos lakabı zamanla Deportivo'lu taraftarlarca benimsenmiş.
La Coruña bölgesinde bir Türk köyü olmamasına rağmen az önce de söylediğim gibi onları bu listeye eklemesem olmazdı. 5 farklı ülkede bulunan ve tarihi bir şekilde Türklere uzanan köyleri size anlatmaya çalıştım. Osmanlı'nın İrlanda'ya olan erzak yardımı sebebiyle İrlandalıların da Türkiye'yi sevdiği söylenir. Eğer bu videoya 500 beğeni gelirse videonun devamını da yapmak istiyorum. O yüzden yorumlara muhakkak bildiğiniz Türk köylerini yazın. Twitch ve Instagram linkim açıklamada bulunuyor. Buralarda takip ederseniz sohbet canlı yayınlarıma katılabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.